Merhaba arkadaşlar. Hadi Örelim YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Deniz. Bugün sizlerle birlikte yine kolay bir tığ işi örgü modelinin yapım aşamalarını adım adım göstereceğim. Ben 3 renkli ipimi kullanacağım. Belki de 2 renkli kullanabilirim. Belli olmaz. Sizler isterseniz tek renkli olarak, isterseniz 2 renkli, isterseniz çok renkli olarak çalışabileceğiniz basit örgü, tığ işi örgü modellerinden birisi. Tığ işi, ikili trabzan ve puf yani fıstık modeliyle yapılan güzel bir işin içine renkler girince güzel bir tığ işi örgü modeli ortaya çıkıyor arkadaşlar. Tabii kullanacağınız tığın numarasını ve iplerinizin kalınlığını doğru orantılı ayarlarsanız elinizin de ayarı güzelse ortaya güzel bir sonuç çıkaracaksınız. Buna eminim. Ben sizlere örnek modeli gösterebilmek adına arkadaşlar şöyle tığ numaramı alayım. Şuradan 2.1 milimlik tığımı kullanacağım. Ve sizlere yavaş yavaş göstermeye başlayacağım. Uzunca bir zincir çekeceğim. Yaklaşık 40-50 tane. Sizler ne yapmak istiyorsanız o ölçüde zincir çekerek başlayabilirsiniz. Ben şimdi mesela bir bebek battaniyesi yaptığınızı düşünerekten sizlerin. O yüzden örnek modeli kısa tutacağım. Sizler bir bebek battaniyesi yapmayı düşünüyorsanız 90'a 90 santim ya da 100'e 100 santim ya da 110'a 100 santim. Yani tercih size ait. İsterseniz kare, isterseniz biraz dikdörtgen şekilde siz ayarlayabilirsiniz. Ama şunu da belirteyim arkadaşlar. Mesela 1 metre yaptınız battaniyenin boyutunu ya da 90 santim yaptınız 90'a 90. Kenarına tığlama yapacağınız için biraz 1-2 santim kayma olacaktır. Yani tekabül 90 yaparsanız 110'a yani 100'e yani 1 metre eşit gelecektir. Bunu da belirteyim. Şimdi 3 renkli ipimden hangisiyle başlayalım? Bu arada kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın. Arkadaşlar oradaki zil butonunu aktif hale getirirseniz anında haberdar olursunuz örgü modellerimden. Evet, şimdi hangi renk ipimizle başlayalım? Kırmızı renkli ipimle başlayayım arkadaşlar. Gri, kırmızı ve beyaz renkli ipim var. Şöyle zincir çekerek başlıyorum. Yani yaklaşık 40-50 tane zincir çekiyorum ve geliyorum. Karşınızdayım. Şöyle zinciri de şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Çok sıkı çekmeyin. Çok gevşek de çekmeyin. Çünkü rahat batalım diye bir sonraki başlangıcımda trabzanlarımızı yaparken kancamımızın ucuyla rahat batmak amacıyla o yüzden biraz gevşek çekiyoruz. Şöyle çekeyim, gelelim gösteriyorum. Ayrıca şunu da belirteyim arkadaşlar. Bir bebek bunu yapıp satabilirsiniz battaniye modeli olarak yaptıktan sonra. Ne kadara satarsınız bir fikrim yok ama ortalama 300-350 liraya satabilirsiniz. Tercih size ait. El emeğinin fiyatı olur mu? Oluyor arkadaşlar. Kendi emeğinizin, kendi yaptığınız örgü modeli fiyatını sizler tabi piyasaya da bakarak sizler belirleyin derim. Şimdi bakın şöyle uygun ölçülerle 50 tane zincir çektim ve geldim. Şimdi başlıyoruz arkadaşlar. İlk en son çekmiş olduğumuz trabzanda zincirden geri 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum ve parmak ucunu tuttuğum en son trabzana batıyorum. İçerisine giriyorum. Çok sıkmadan şöyle gevşek yavaş yavaş bir ikili trabzan yaptım. Böyle arkadaşlar yan yana ikinci trabzanıma giriyorum. Bakın. Bir kere daha giriyorum. Batıyorum daha doğrusu. Çekmiş olduğumuz zincirin içerisine. Bunu saymıyorum şu kenar olacağı için. 3 bakın bir kere daha girdim. 4 tane toplam ikili trabzan ile başladım. Şöyle şu yandakini saymıyorum. Yandaki battaniye yanı olarak düşün başlangıcı. Burayı yukarıya doğru 5 tane olarak bunu da sayarsak 5 tane olarak ilerleyecek. Şimdi ipimi tığımın üzerine alıyorum arkadaşlar. Bakın. Bir tane zincir atlıyorum. Bir yandaki zincire batıyorum. Bakın 1 2 3 3 tane ipimi dolamak bana yeterli mi? Hayır. Bir kere daha doluyorum. Şöyle yani fıstık modeli yapıyorum. Doladım. Tek seferde doladığım ipliği çıkarıyorum. Bir kere daha çıkarıyorum. Bir fıstık puf modeli yapıyorum. Arada arkadaşlar 1-2 tane zincir çekiyorum. İpimi tığımın üzerine sarıyorum. Yine batmış olduğumuz yerin dibine batıyorum. Şöyle 1. Kaç kere dolamıştık? İpimizi tığımıza sarmıştık. 4 kere. 4 kere ipimizi sarıyorum. 2 3 ve
4 kere sardıktan sonra şu parmağımdan da destek alıyorum. Tek seferde çıkarıyorum. Bir kere daha çıkarıyorum. Şöyle ipimi de serbest bırakayım. Şöyle bakın arkadaşlar. Şimdi yine bir tane zincir atlıyorum. Bir yandaki zincire batıyorum. 4 tane ikili trabzan ile yolumuza devam ediyoruz. Bakın 2, 3 ve 4. Tek sıra halinde örülen kolay modellerden biri. İşin içine renkler girdiği zaman modeli şahane ortaya çıkartıyor arkadaşlar. Düz renk yaptığınız zaman model kendini belli etmiyor ama renkler girdiği zaman özellikle açık soft renklerle, canlı renklerle yaptığınız takdirde harika bir örgü modeli olarak karşınıza çıkacaktır. Şimdi bakın burasını 5 tane yaptık. Yani 5 tane değil de bir tanesini yukarıya doğru 3 tane zincir çekerek yapmıştık. Şimdi puf yaptık. Fıstık yaptık yani 4 tane zincir çektik. Yine şimdi arada zincir çekmeden bir zincir ileriye atlıyorum. İkinci zincire batıp böyle burayı fıstık puf modeliyle sarıyorum. 3 4 bakın. Çıkarıyorum. Yine çıkardım. 1 2 tane zincir çekiyorum. Batmış olduğum yerin dibine yine aynı şekilde ipimi 4 kere tığıma uygun ölçülerde sarıp dolayıp ne derseniz nasıl adlandırırsanız 3 4 fazla sarmayın, az da sarmayın çünkü buradaki puflarınız, fıstık modelleriniz daha az veya kalın olacaktır. Fazla az sararsanız. Bakın şimdi tekrardan çıkarıyorum. Böyle arkadaşlar. Bakın kırmızıyla başka örnek model kendini pek belli etmedi ama şimdi bakın kuracağımız renk kombinasyonlarıyla harika duracak. Bir tane atlıyorum. Bir yana geçiyorum. Bakın sadece bu kadar. Bir yana geçiyorum. 2 ve 3 ve 4 tane ikili trabzan ile arkadaşlar yolumuza devam ediyoruz. Böyle çekmiş olduğumuz zincir boyutunda sizler mesela 1 metre zincir çektiniz. 1 metre zincir boyutunda ilerleyerek adım adım tamamlıyorsunuz arkadaşlar. En sona geldiğinizde 5 tane trabzan yapıyorsunuz çift. Yani ilerleyin. Sonunda ikinci sırayı da göstereceğim. Yani ikinci sırada aslında renk geçişinin olduğu kısım, yoksa aynı işlem yapılacak. Sıra sonuna geldim. Aklınız karışmasın diye sıra sonunda göstereyim. 5 tane demiştim. Burada ilk zincir saymıyoruz. Burayı 1, 2, 3, 4. Son 5.'yi de yapıp tamamlıyoruz arkadaşlar. Bu baş ve sonlar battaniyemizin kenarları olacak. Şimdi burada renk değiştiriyoruz. İsterseniz değiştirmezsiniz. Tercih size ait. İsterseniz 2 sırada bir aynı renk yapabilirsiniz. 3. rengi farklı yapabilirsiniz. Bakın şimdi şöyle. İpimi doluyorum 5. trabzanın üzerine ve çekiyorum. Bir düğüm atıyorum, sabitliyorum. İyice sıkılaştırdıktan sonra burasını kenar olarak düşünün diyorum ya. Battaniyeni şey yapacaksınız, tığlama bordür çekeceksiniz bittiğinde. Şimdi bakın 5. trabzanın içerisinden girip bir tane sık iğne yapıyorum. Ya da düğüm diyebilirsiniz. Sıkılaştırıyorum. Şimdi bu noktada bu düğümü bir tane zincir olarak sayıp 1, 2 tane, aslında toplam 3 tane zincir atmamız gerekiyor. Bakalım 3 tane de atabilir miyiz? Atabiliriz ama ben düğümü de bir zincir olarak yüksekliğinden dolayı sayıyorum. Ve bakın arkadaşlar şimdi 4 tane trabzanın üzerine batıyorum. Ve yine yan yana 4 tane çift trabzanla ilerliyoruz. Bakın örnek aynı. Hiçbir farkı yok. 4. trabzanın üzerine de battım. Ve şöyle bakın. Burada amaç renkleri, örnek modelimiz bitti. Şimdi bakın tekrardan alıyorum. Buradaki çekmiş olduğumuz 2 zincirin içerisine giriyorum. 1 2 3 nasıl dolamıştık? 4 kere dolamıştık. Pardon, kaç kere dolamıştık? 4 kere dolamıştık. Çıkardım. Yine aşama bir sonraki kademeyi yapabilmek için 2 zincir çekiyorum. İpimi sarıyorum. Aynı yere göre 1 2 3 ve 4 kere sardıktan sonra bir kere de çıkardım. Parmağımdan hep destek alıyorum. Sıkılaştırıyorum şu parmağımdan. Yine çıkardım. Bakın böyle.
4 taneye bakın fıstığı 4 tane trabzanın üzerine tek tek ilerledikten sonra bitiriyorsunuz arkadaşlar. Sıra sonuna kadar geliyorsunuz. İkinci sırayı yani bir sonraki kademeye sıraya döndüğünüzde isterseniz aynı renk isterseniz yine farklı renk takıp ilerliyorsunuz. Şimdi 3 renk yapacağım için kenardan ben sizlere bitireyim bunu. Üçüncü rengimi de bitireyim. Kenardan ip nasıl yürütecek onu da göstermek istiyorum. İp kesmeden. Kesip isterseniz de bağlayabilirsiniz. Tercih size ait ama ben ip kesmeden yürütmeyi de göstereceğim. Evet şimdi öreyim. 3. sıranın sonunda da görüşeceğiz arkadaşlar. Şöyle. Evet bakın arkadaşlar böyle ortaya tatlışko bir model çıkıyor. Rengarenk ipleri istediğiniz gibi kalan ipleri değerlendirerek siz de yapabilirsiniz. Şimdi ben sizlere ne demiştim? Nasıl bahsetmiştim? Altta kalan ipi üste nasıl çıkarırız diye şöyle yapıyorum ben. Size de bunu tavsiye ederim bir püf noktası olarak. En sondaki çekmiş olduğumuz zincir veya trabzandan şöyle içerisine giriyorum. Bakın kancamın ucuyla yavaşça çekiyorum. Alttan çok çekmiyorum ki sıkmasın alttaki trabzanı da. Şöyle biraz uzatıyorum. Bakın 1, 2 kere çıkarıyorum. Tabi buradaki yüksekliğe bağlı olarak. Şöyle bakın şuradaki ilmeğimi de alıyorum. Bakın bununla aynı mı geliyor? Evet tek zincirde çekebiliriz. Şöyle çekip sabitliyorum. Bakın bir sonraki kademeye geçiyorum. Ve ilk çekmiş olduğumuz ya da son çekmiş olduğumuz zincir veya trabzanın yapmış olduğumuz içerisine batıp bu attığımız bir tane zincir sayıyorum. 1, 2 kere zincir yapıp dönüyorum arkadaşlar. Bakın böyle devam ediyoruz. Örnek modelimizi yapmaya. Bu kenarlar her iki tarafa da gelebilir. Geleceği için bir potluk yaratabilir buralarda. Nasıl olsa bordür kenar oyası tığlama yapacağınız için ilk başta sık iğne ya da tekli trabzan yaparsanız buradaki bu potluk işlemi görüntüsü kaybolacaktır. En sonunda da küçük bir oya yaparsınız. Küçük bir pıtırcık ya da domurcuk olarak. Evet böyle devam ediyorsunuz arkadaşlar. Bunu da belirtmek, vurgulamak istediğim içimizde örgüye yeni başlayan arkadaşlarımız ve bebeğini battaniye ya da kendine battaniye yapmak isteyen arkadaşlarımızın olduğunu düşünerek. Evet şimdi yapıyorum ve bitmiş halini birkaç sıra sonra nasıl örüldükçe renk kombinasyonlarını ayarlayarak sizlere göstereceğim arkadaşlar. Kolay gelsin. Bakın birkaç sıra ördüm ve ördükten sonra ortaya böyle renk skalasını ayarlayarak kendim güzel bir tığ örgü modeli çıkardığımı düşünüyorum. Sizler de elinizde kalan ipleri artık ipleri değerlendirerek farklı örgü modellerinin yapım aşamasında kullanabilirsiniz. Bir bebek battaniyesi yapabilirsiniz. Kolay, çok esnemeyen ama çok da sık olmayan bir model. Rahat, hafif, trabzan ve puf, fıstık modelinden oluşup bir bebek battaniyesi yapımında güzelce kullanabilirsiniz. Renk skalasını yani renk kombinasyonları sizler istediğiniz şekilde ayarlayabilirsiniz. Evet arkadaşlar umarım seversiniz. Siz de yaparsınız. Yazlık merserize iplerden, koton iplerden, pamuklu iplerden bir hırka yelek yapabilirsiniz. Makrame ipinden çantalar yapabilirsiniz. Yani aklınıza hayalinize gelecek penye ipten bir runner yapabilirsiniz. Ya da paspas yapabilirsiniz kenarına oya çekip. Arkadaşlar birçok tasarımda kullanılabilecek güzel bir örgü modeli. Umarım seversiniz. Siz de beğenirsiniz ve yaparsınız. Bir sonraki örgü videosunda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Bakın şöyle arkası da. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Bay bay. Yorumlarınızı dört gözle bekliyorum bu videom hakkında. Diğer videolarımı da izlemenizi tavsiye ediyorum. Ayrıca kanalıma abone olup videomu da beğenirseniz çok çok mutlu olurum. Görüşmek üzere tekrardan. Bay bay.